Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden Girl of Evil yani şeytanın kızı takma lakabını kullanan satanist bir kız beni ritüellerine katılmak üzere mabetlerine davet etti. Ancak ortaya mabetlerine gözlerimi bağlı götürmek gibi bazı şartlar sundu. Bunları kabul ettim. Ritüellerde neler yaptıklarını samimi şekilde anlattı. Bunun üzerine ben de konuyu kapsamlı şekilde araştırarak neler yaşadıklarını ve ritüellerde ne yaptıkları hakkında bazı sorular yönelttim. Satanizm Türkiye'de ilk olarak 90'larda satanist oldukları iddia edilen bazı genç kişilerin aralarından bir kurban seçip öldürmesiyle gündeme geldi. Tarihler 2002 senesini gösterdiğinde Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi Lara Falay, Boğaz Köprüsü'nden atlayarak hayatına son vermesiyle konu bir kere daha ayyuka çıktı. Ne yazık ki bu konu hakkında ön yargılardan başka bir bilgi kimsede yok. İşin ilginç kısmı satanizm Türkiye'de düşünüldüğünden daha da yaygın ve ne kedi kesiyorlar ne de toplu kurban törenleri yapıyorlar. Satanizmi gerçek manasıyla anlayabilmemiz için öncelikle satanizmdeki şeytan tanımını iyice kavramamız gerekir. Semavi dinlerdeki kötücül varlık, insanların düşmanı, karanlığın ve kötülüğün temsilcisi ya da düşmüş bir melek midir? Hayır. Satanizm inancında şeytan bunların hiçbirisi değildir. O, bilgeliğin, ışığın, bilimin, sanatın, ilerleyişin, zevkin, özgürlüğün sembolüdür. Sümer mitolojisinde geçen dünyanın yöneticisi ve efendisi Enki, melek Taos, Lucifer'dır ve farklı mitolojilerde, coğrafyalarda farklı isimlerle anılmıştır. Şeytan gerçekten kötülüğün, karanlığın sembolü müdür? Satanistler gerçekte neye inanmakta, neler yapmaktadır? Günümüzde sosyal medyanın abartılı yazıları ve satanizmde farklı inanış ve anlayış besleyenler tarafından satanizm hakkında ön yargılar oluşmuştur. Satanizmin günümüzde pek çok farklı anlayışı bulunmaktadır. Bunlar İslam'daki mezhepler gibidir. Satanizmin de kendi içinde farklı ekoller ve anlayışlar vardır. Satanizm başlıca iki kola ayrılır. Teistik satanizm ve ateistik satanizm. Ateistik satanistler şeytanı varlık olarak değil sembolik olarak kabul ederler. Metafiziksel inanışları yoktur, reddederler. Anton Szandor Lavey, ateistik satanizmin ve Church of Satan yani şeytan kilisesinin kurucusudur. Teistik satanizm ise şeytan ve diğer tanrıları da kabul ederler. Pek çok ekolleri ve farklı inanışları da vardır. Ama bu çok tanrılık, tanrılar mutlak yaratıcı, kaynak anlamında değil, güçlü üstün varlıklar insanın yaratıcısı olarak geçer. Ama evrenin yaratıcıları olarak geçmezler. Satanistler aslında şeytanı Allah'ın yarattığına, onun kötücül bir varlık olduğuna, yaratıldığına gibi konulara katılmazlar, inanmazlar. Semavi dinlerde anlatılan şeytan kavramı değildir onların inandığı tanrı. Onlar şeytanı bilimin, ışığın, özgürlüğün, sanatın, zevkin tanrısı olarak görür. Evet, çok tanrılı bir inanç mevcut. Fakat buradaki tanrı kavramı evrenin yaratıcısı, mutlak yaratıcı, baş kaynak gibi anlamlarda değil, güçlü, insanlara kıyasla daha üstün, yüksek boyutlarda titreşen, insanların yaratımında emeği olan varlıklar olarak kabul görür. Ve burada bahsedilen tanrıların güçleri sınırlıdır. Satanist inanışa göre Allah da şeytan da bu tanrılardandır. İşte satanistler bu tanrılardan şeytanı rehber ve ana tanrı olarak görürler. Allah'ın ise gerilikçi, asıl kötü tanrı olduğu düşünceleri de vardır. Cihat anlayışı, kurban bayramları buna örnek gösterilir. Satanizmde aslen kurban verme, kedi kesme gibi şeyler yoktur. Şeytan kendine inananlardan ve onun yolunu takip edenlerden kendisine kurban vermelerini değil, araştırıp sorgulamalarını, bilgi edinmelerini, kişinin kendini geliştirebildiği kadar geliştirmesini, zevk-i sefa yaşamasını ve nefsini tamamen serbest bırakmasını ister. Ayrıca ruh satmak diye bir şeyin de satanist inançta yeri yoktur. Sadece ona ciddiyetinizi gösterdiğiniz, bağlılık yemin ettiğiniz bir ritüel vardır. İsmi de inisiye ritüelidir. Bir de genellikle ayın 13'ünde düzenlenen ve satanist rahipler tarafından yönetilen sıradan insanlarca sapkın olarak nitelendirilebilecek ritüeller yapılmaktadır. Bu ritüellerin temelinde yatan ana fikir ise nefsi serbest bırakmaktır. Şeytanı semavi dinlerdeki gibi kabul eden, yani onu Allah'ın yarattığına ve yaratılmış olduğuna, kötü bir varlık olduğuna inanıp şeytana tapan kişiler de mevcuttur. Bunlara iblis tapar ismi verilir. Kedi kesme ve kurban verme olayları, kanlı cinsel ritüeller gibi haberlerin çıkış noktası da iblis taparlardan oluşmaktadır. Satanizm başlıca iki kola ayrılır. Bunlar spiritüel satanizm ve geleneksel satanizmdir. Geleneksel satanizm ağır basmaktadır ve iki akım da birbirini reddetmektedir.
İki öğretide de ortak sorun yaratılışa kesin ve makul bir açıklama getiremeyişidir. Satanizmin başlıca ekolleri ise şöyledir. Teistik satanizm. Kendi içinde pek çok ekollere ayrılır. Spiritüel satanizm. Spiritüel yani ruhani satanizm isminden de anlaşılabileceği gibi ruhani gelişimi esas alır. Amaç ruhani anlamda şeytan ve diğer tanrılar rehberliğinde gelişimi sağlamak, gelinebilecek son seviyeye gelebilmektir. Joy of Satan. Ruhani gelişimi esas alır. Temel rehberi şeytan olarak kabul ederler. Kişinin kendi demon'u olduğu, Hitler'in tanrılık yani ruhani gelişimini tanrılık seviyesine çıkarttığı inancı vardır. Path of Lucifer. Yine ruhani satanizmin alt ekollerindendir. Yakın zamanda dağıldığı da düşünülmektedir. Ateistik satanizm. Şeytan kilisesi. Anton Szandor Lavey tarafından kurulmuştur. Dünyadaki en kalabalık ekol olduğu düşünülmektedir. Bu ekoldekiler şeytanı ruhani bir varlık olarak kabul etmezler. Metafiziksel şeyleri reddederler. Onlar için şeytan semboliktir. Luciferyanizm. Lucifer ve şeytan genelde birbirinin yerine aynı varlık olarak kullanılırken Luciferyanlar farklı olarak kabul ederler. Lucifer ışık getiren demektir. Luciferyanizmde Lucifer'ı gerçek bir ruhani varlık ve sembolik olarak görenler bulunmaktadır. İblis taparlar. Şeytan semavi dinlerde anlatıldığı gibi kabul edilir. Kedi kesme, kurban verme gibi olaylar bu ekolden çıkar. Satanist inanışa göre ihtiyaç duyulan coğrafyaya, topluluklara, zamanı gelince kahinler aracılığıyla kitaplar inmektedir. Şöyle bir inanç vardır. İnsanlık kendini yeniler, geliştirir, şartlar değişir. Bu yüzden her ihtiyaç duyulan dönemde kitaplar, bilgiler verilmektedir. Türkiye'de kahin, BK aracılığıyla dikte ettirilmiş 3 kitap vardır. Ayetler kitabı, Gerçekler kitabı ve İsa kitabı. Videonun başında da bahsettiğim gibi İzmir'de yaşayan satanist bir kız Instagram'dan bana ulaşarak beni ayın 13'ü gecesi yapacakları ritüele katılmak üzere mabetlerine davet etti. Ancak bir şartı vardı. Metruk bir bina olan bu mabede gözlerim bağlı şekilde götürülecektim. Söylediğine göre beni davet etmesini başrahip istemişti. Ben de ritüelin belli kısımlarından paylaşmak üzere görüntüler almayı şart koştum. Başlarda bu isteğim yüzlerini sansürlemem şartıyla kabul edildiyse de ertesi günü bundan vazgeçtiler. Ben de bu şartlarda gelemeyeceğimi söyleyerek teklifi reddettim. Yine de sizler için onunla kapsamlı bir röportaj yaptım. İşte o röportaj. Benim ilk sorum şu. Başrahibiniz neden benimle görüşmenizi söyledi? Neden bir başkası değil? Öncelikle bizler çok yanlış anlaşıldığımızı ve hakkımızda oluşturulan safsataların bir şekilde düzeltilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Sizin bu konuyu tarafsız bir şekilde ele alacağınıza inandığı için sizi seçtim. Ayrıca sizin eski bir takipçiniz. Öte yandan aynı şehirde olmamız da büyük bir avantaj. Peki siz hangi ekolden geliyorsunuz? Biz sizlerin tabiriyle geleneksel satanistiz. Yani şeytan kilisesi ekolüne bağlıyız ve Laveyanız. Sen nasıl satanist olmaya karar verdin? Satanist olmak sana ne kattı? Ben zaten bir inanca sahip değildim. Biraz kopuk bir ailem var ve beni anneannem büyüttü. Çok boşlukta olduğum bir dönemde bir arkadaşım sayesinde satanizme merak sardım. Başlarda spiritüel satanizmi araştırdım. Ancak içerisinde bir eylem olmadığı için arayış doyurucu olmadı. Sonraki süreçte geleneksel satanizmle tanıştım. Hayatımda ilk kez aitlik duygusunu tattım satanizm sayesinde. Kendimi geliştirmek için kişisel gelişim kitapları okumaya başladım. Daha evvel adını bile bilmediğim pek çok konu hakkında bilgi ve fikir sahibi oldum. Kaç yaşında satanist oldun? Ne kadar zamandır satanistsin? 18 yaşımda başladım. Tam olarak Laveyan olmam 19 yaşımda oldu. Şu an 23 yaşındayım. Satanizm dışında neler yapıyorsun? Üniversite öğrencisiyim. Latin dansları ile ilgileniyorum. Festivallere katılıyorum. Hayattan gerçekten de çok keyif alan ve neşeli birisiyimdir. Neden lakap kullanıyorsunuz? Toplumunuzda böyle bir kural mı var? Hayır, toplumdaki önyargılardan dolayı çoğumuz satanist olduğumuzu söylemiyor. Bir nevi kamuflaj sağlıyor. Ayrıca hoşumuza da gidiyor böyle anılmak. Geleneksel isimlerden çok daha güzel. Biraz da topluluğunuzdan konuşalım. Nasıl katıldın? Kaç kişisiniz? Aranızdaki iletişim nasıl? İlk Laveyan olduğumda internet üzerinden bir topluluk buldum. Başrahiple başta sevgili olduk. Sonra o başkalarıyla da birlikte olmaya başladım. Başlarda çok kıskandım bu durumu.
Bir gün konuştuk ve bana kıskançlığın aptalca olduğunu, benim de başkalarıyla birlikte olabileceğimi, tabularımı yıkmam gerektiği gibi şeyleri anlattım. Bunlar bana çok mantıklı geldi. Daha sonra o grupta başkaca sorunlar da ortaya çıkınca samimi bir arkadaşımla şu anki grubuma katıldım. Burada herkes kardeş gibi, çok dürüst ve samimi bir ortam var. Hepsi kültürlü, kendilerini geliştirmiş insanlar. Satanizm dışında da pek çok şey paylaşıyoruz birbirimizle. Şu anda 16 kişiyiz. Ritüellerde neler yapıyorsunuz ve giydiğiniz özel bir kıyafet var mı? Ritüeller rahibin seçimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Ancak genelde sigler çizilerek büyüler yapılır. Şeytan İncil'inden pasajlar okunur ve sonunda isteyen grup üyeleri teker teker yahut toplu olarak birlikte olur. Giyim kuşam konusunda bir kısıtlama olmasa da genelde siyah şeyler giymeyi tercih ediyoruz. Şimdi burada kafam karıştı. Az evvel hepimiz kardeş gibiyiz demiştin. Şimdi ise birlikte olmaktan bahsediyorsun. Beni biraz aydınlatır mısın? Satanizmi tam olarak kavrayamadığınız ve tabularınız olduğu için böyle karşılamanızı anlıyorum. Biz nefsimizi özgür bırakıyoruz ve tabularımız yok. Zina diye bir kavram bizim için yok. Biz özgürüz. Sizlerinse düşünceleri kelepçeli. Bize keyif veren şeyi yapmakta serbestiz. Herkes rahiple birlikte olmak zorunda mı? Sen rahiple birlikte oldun mu? Veya bir başka grupla ortak ritüeller düzenleyip onlarla da bu şekilde samimiyet kuruyor musunuz? Hayır, bu bir zorunluluk değil ama genelde rahiple olmak topluluk içerisinde bir nevi prestij kazandırıyor. Özellikle gruba yeni katılanlar açısından. İlk rahibimiz farklıydı, sonra o başka bir şehre taşındı. Ben onunla da şu anki rahiple de birliktelik yaşadım. Dediğim gibi sizler için ağır tabular aslında ayağınıza vurulmuş prangalar. Farklı gruplarla ortak ritüeller düzenlemek söz konusu değil. Şöyle bir şey var, bir grubu üye sayısı azalmaya başlamışsa başka bir gruba katılabiliyor. Sizlerle paylaşmak istediğim satanist ritüellere dair bazı videolar var. Ancak bunları YouTube'un topluluk kuralları sebebiyle burada yayınlayamadım. Bunu Instagram hesabımdan sizlerle paylaşacağım. Şu anki grupla da görüntü almak kaydıyla ritüellerine katılmam için görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer bu ritüele katılırsam alacağım görüntüleri de sizlerle Instagram üzerinden paylaşacağım. Hesabımı takip ederek haberdar olabilirsiniz.